Can you see that white foamy? We call it the Mexican Viagra. Tócale, papa. Touch it. Come on, don't be afraid. Agüita fresca de las verdes matas. If you will have a sexy night, drinks double shots. You want a double shot? Yep. Bakın şuradaki yamukluğu fark ediyorsunuz değil mi? Toplu kutsama bu. Ucunda gül olan bir çubuk var. Onu alıp insanlara fırlatıyor. Kutsandım arkadaşlar. Oha, köpeğe bak hocam. You know perfectly when there are a group of people drinking, we start to talking and fighting, producing a beautiful exercise of politics, philosophy, and religion. So this plant gives us politics, philosophy, religion, nutrition, culture, and art. In that religion, the principal god, he was Tonatiuh, the sound god. And they start to offer the pulque for him because he becomes to the protector of our families. The religion was growing and growing, and one day there was so many people venerating this guy, and they needed a big temple, and finally they do the pyramid. But the pyramid was just a circumstance, and the engine of culture, politics, art, it was this place. Never forget the name is Maguey. In a moment, I will invite you to drink my pulque. All of you take care. It's a powerful, sexy wine. We call it the Mexican Viagra. Who speaks Spanish here? I'm gonna show you how this plant brings to my ancestors paper. As the Egyptians know it, Egyptian papyrus, this plant gives us the first paper in America. And I want to tell you something. To me, America is one continent, not one country. I am an American man because I was born in the continent of America. And it was the first paper in America. Ladies and gentlemen, come to see my ancestors have from this plant, Michote, the first paper in America. And also on their paper, don't touch, but look at my finger. Can you see that white foamy? Yeah. Can you smell it? It smells very strong, very clean, and very fresh. As a hospital cleaner, with this liquid, they start to do... Smells like medicine. Like a medicine. Yeah. It's very good antibiotic, antiseptic, and disinflammatory. Much better than aloe vera. The agave point was used to kill animals or to kill persons. When we can eat animal meat, we grow more here and more here. And we kill persons easily. I am not a liar. Look at this. Tócale, papa. Touch it. Come on, don't be afraid. It's a powerful weapon. You can kill somebody easily. Yes or no? I am not a liar. If you put at the point antibiotic, antiseptic, and disinflammatory, you can do piercings without any infection. It's medicine. And now I'm gonna show you something fantastic. I'm gonna show you something made me feel privileged to be Mexicano and to be Latino Americano. I'm gonna show you something never happened in Europa, Africa, Asia, Polynesia, or Oceania. Ladies and gentlemen, it was the unique and the first on this planet, the unique and the first needle for sewing with a thread. Okay, my friends. Mexican technology. I can take this point with a 3 or 4 meters fiber long because each leaf got a lot of fiber, as you can see. With the fiber, we can do for first time sombreros, shoes,
clothes, houses, bridges, nets, baskets, technology, mechanic, and then we can do pyramids. That's why I can tell you clearly, no plant, no pyramids, no turistas. It's too romantic when turistas come taking pictures and videos and think, oh, beautiful pyramid. But turistas don't learn how my ancestors' town was with enough knowledge, enough chance to be makers of that pyramid. And it happened thanks to this plant and thanks to this rock. I am trying to give you very clear and very good information. My name is Jesus. Everybody follow Jesus. İsa'yı takip ediyoruz. Have you questions? No questions? I try to be very clear with you. Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Teotihuacan piramidine geldik Andale. ve rehber bizi gezdiriyor şu anda. Bu tur için 650 peso alıyorlar. Ben hostelden ayarladım bu turu. Bu kaktüse agave deniyor ve bunun içinde bir sıvı var. Yerliler bunu bulmuşlar ve bu sıvı sayesinde besin almışlar. Çok fazla güçlenmişler ve bu sayede de medeniyetleri gelişmiş rehberin anlattığına göre. Ve bundan aynı zamanda bir alkollü içecek olan pulque üretiliyor. He born in one family, he born all the bad things. Bad things what don't give chance to have prosperity and good economy. He is the borner of the bad things. And when you born bad things here, the good things are coming. He's a renovation God. He's the fire God. His name is Huehuetel. I can show you many other gods in there. Follow me, everybody. Let's do the happy hour. Happy hour. Vamos a chupar porque el mundo se va a acabar. Everybody. Do you remember honey water I showed you there? That's the honey water after fermentation with only 4 or 5%. Sometimes it could be with 20%. It tastes like a cider for Christmas. It tastes like a sweetie beer. If you like or not, it's not important to me. To me, it's important. If you drink, you will have the high honor drinking something which was offered into the monkey container to the gods. And if you will have a sexy night, drinks double shots. Hey, kill yourself. Come on, right, kill yourself. Andale. Those are pulques. Please, my friends, kill yourself. Don't drink it. Don't drink it. No. Arriba, abajo, al centro, adentro is nice, but I have another which is better. It's my birthday today. Okay. How many years you are? It doesn't matter. Okay, I'll tell you. You look like a 26. I'll never see you again. I'm 60 today. 60. Okay. Feliz Navidad. Wait a minute. Wait a minute. All together, in one voice, repeat after me. Agüita fresca de las verdes matas. Agüita fresca de las verdes matas. Tú me tiras, tú me matas. Come tiras, tú matas. Tú me haces andar a gatas. Tú me haces andar. Y tú me haces abrir las patas. Tú me haces abrir las patas. Salud. Salud. The one you say is, oh, little water from the green plant. You kill me, you fall down me. You make me feel very drunk. And you make me open the legs. Oh, well, all right, yeah. But in Espanol it's so funny because it rhymes like a singing rap in Espanol. Okay. Take a listen again. You say, agüita fresca de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas, tú me haces andar a gatas y tú me haces abrir las patas. It's so fun, it's so nice. Take one of those tequilas, come on. You want a double shot? Yep. Remember, after 3 or 4 tequilas, you will speak Espanol perfectly. Yep, I will. Okay, don't drink it. That's for you. Señora, señor, that's tequila. You want double or single?
All right, here we go. Now we are going to say together, all together say, arriba, Arriba. abajo, Abajo, al centro, el centro, adentro. adentro. Happy birthday, my friend. Tekila biraz sert ama önceki bayağı yumuşaktı. İşte Teotihuacan şehrine geldik. Her tarafı piramitlerle çevrili Teotihuacan. This is a red color. Actually, part of the walls were also ornate with a kind of plaster or painted in different colors too. So those different kind of little rocks around, those bubbles, they were killed. Bu piramidin gerçek rengi. İlk yapılan orijinal rengi kırmızı. Ama şu anki rengi böyle. You see over here, part of it. Hágalo usted, mira. Kuş sesi çıkıyor. Burada alkış tuttuğunuz zaman karşıdan kuş sesi geliyor. Düşünsenize 1400'lü yıllarda Aztekler buraya gelmişler ve burayı bomboş bir şekilde bulmuşlar. Bir bakmışlar her tarafta koca koca piramitler var. Kocaman bir şehir var ama hiç insan yok. Kimseler yok. 1400'lü yıllardan bahsediyorum. Bizim İstanbul'u fethettiğimiz yıllarda Aztekler de gelip burada boşluğun ortasında aniden karşılarına çıkan bu piramitleri görüyorlar ve hayretler içinde kalıyorlar. Kimin yaptığını, neden terk ettiğini, o insanlara ne olduğunu hiç bilmeden gelip buraya yerleşiyorlar ve buraya bir isim veriyorlar. Azteklerin verdiği isim Teotihuacan. Teotihuacan'ın anlamı tanrıların yaratıldığı yer. Yani Aztekler burası için tanrıların yaratıldığı şehir diyorlar. Teotihuacan. Her tarafta piramitler var, görüyorsunuz. Kalabalığa bakar mısınız? Something, my friend. Look at, sir. Look at my friend. Garip garip sesler çıkartan amcaları ilk başta ben Real de 14'de görmüştüm. 2 sene önce Meksika'ya geldiğimde bir dağ köyünde. Burada da satıyorlar o düdüklerden. Genelde bunlar hep yerlilerin, Azteklerin, Mayaların böyle kuş seslerine çok takıntılı olmalarından kaynaklı sanırım. Se tritura, chicos, es obtener ese polvo fino y se hidrata ya con el nopal. Adam kaktüsten boya üretiyor ve onunla resim çiziyor. Şu kaktüslerden şu resmi çiziyor. Son varios de ustedes.
Aquí hay dos ojos. ¿Qué animal está volando? ¿Quién dijo mariposa? Was also painted too in different colors, with different symbolizes of jaguars, pumas, eagles in everywhere. So that was the symbols of high priest. Burada hala arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyormuş. Buralarda o dönemlerde insanların yaşadığı yerler. Haneler yani. Ve bu bölüme Jaguar bölümü ismi veriliyor. Böyle hepsini kısım kısım ayırmışlar. Burada eskiden buranın yerlileri yaşıyormuş. Esto de aquí, miren, esto de aquí había lo que era el drenaje. You see guys that hole? Burası kanalizasyon sistemiymiş. So they also Bu delikten kanalizasyon gidiyormuş aşağıya. Cuando llegas tú a una cierta nota, también se puede importar desde diferentes lugares. Eso digamos ahora también. Genelde hep jaguar ve puma resimleri yapıyorlar duvarlara ve deniz kabuğunu da bir enstrüman olarak müzik yapmak için kullanıyorlarmış. Part of those different levels. Here is the place that they were able to rescue from this area. You know the noise that was to be listened during the plaza, the quetzal bird. So it looks like a parrot. But in this case, the quetzal has a kind of long feathers. And this is original? Yeah, this is the original painting. Also, guys, so one of the theories, or been theories, says that people they just left because maybe this place was a low dry season. You see, guys, what I told you, part of the column. See, so how wide part of us is the stock on the walls. There is a face on the serpent. Fíjate, mira, this is the Mira, esto de acá, chicos, por ejemplo, aquí está lo que quiere decir el día y la noche, el bien y el mal. El bien, digamos, con el quetzal, que es el día, el ave para llamar. The red one is the original one. The grey one is the replica. Also the radar is Burayı suyla dolduruyorlarmış ki baktıklarında yıldızları görebilsinler diye. Şuradan bakıyorlarmış, yıldızların yansımalarını suyun üstünden görüyorlarmış. Y estamos algo lejos, entonces ya es la una, güey. Şimdi kutsal yoldan yürüyerek piramitlerin arasından şu karşıda gördüğünüz en büyük piramide doğru gidiyoruz. Orası Güneş Piramidi. Şu arkada duran da Ay Piramidi. Bir sürü insan şu jaguar sesi çıkaran düdüklerden almış. Her taraftan o sesler geliyor. Acayip itici bir şey ya.
ellerinden alıp şöyle atlasım geliyor. Durmadan o sesleri yapıyorum. Güneş piramidi. Çok dik merdivenler var bu arada. İnerken insanlar biraz zorlanıyorlar. Teotihuacan'ın Güneş Piramidi'nin altında gizli geçitler var ve bu tünellerin sonunun nereye vardığını kimse bilmiyor. Gidebildikleri yere kadar gidebildiler ama sonuna kadar gidemediler. Her tarafında bu altlarda, aşağılarda hep yerin altında tüneller var. Daha önce bununla ilgili belgeseller izlemiştim. Bu tünellerin içine giren bir arkeoloğu görmüştüm. Hayatını çok büyük riske atmıştı. Ama tünelin sonunu bulamadı. Dünyanın en gizemli piramitlerinden birisini görüyorsunuz. Terk edilmiş, kimin neden terk ettiği belli olmayan ve yerin altında nereye gittiği belli olmayan pek çok tünele sahip bir piramit bu. Daha doğrusu piramitlerden oluşmuş bir şehir. Mısır piramitleri basamak basamak gidiyor. Orada çok büyük tek parça halinde taşlar var, kayalar var. Ama bu gördüğünüz piramit hiç ona benzemiyor. Bu tamamen böyle bir duvar şeklinde, böyle dümdüz bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Tabii merdivenli kısımları da var ortalarda. Ama genel olarak böyle. Algo que te agrada, amigo. Te doy un precio. Gracias. Te doy un precio que te guste. Al lado, ¿no? Hay un chingo de piedras así como un círculo, pero... Şimdi bizim turla beraber bir restorana geldik ve restoranın girişinde Teotihuacan'ın orijinal halinin bir resmi var. Bakın, eskiden piramitler bu renkteymiş. Hepsi kırmızı ve beyaz renkleri hakimmiş. Ama son halini gördünüz yani. Taşların renkleri gitmiş tamamen. Şimdi burada galiba açık büfe yemek yiyeceğiz. Ben böyle bir yemek söyledim. Teotihuacan'a özel bir yemekmiş bu. Peynirli bir şey. İçinde sosis var, acı biber var, mantar var, peynir var. Bayağı güzel, çok hoşuma gitti.
Şehre geri döndük, Meksika'ya, Meksiko City'ye ve bir kilise gezisi yapıyoruz. Mira, amiga. Mira, basta, amiga. Mira, amiga, esta de aquí. Bu gördüğünüz tablo 1531 yılında yapılmış orijinal Hazreti Meryem tablosuymuş. You see, guys, amigos, up there, so that's part of the wear of Juan Diego. So the history says that the image appears as a big miracle in 1531. And then they built the church afterwards. Yeah, exactly. This is a kind of image from that also has almost 500 years. And it's still, so that image has almost 500 years, and it's still up there. So this morning. Eso es lo que te dijo el Señor Dios cuando estábamos reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor. Kiliseden çıkar çıkmaz hemen karşınıza bir katedral çıkıyor. Bakın burası o kutsal meşhur kilise. Hemen karşısında bir katedral. The moment where the image also appears on the shell of Juan Diego. İspanyollar burayı işgal ettiklerinde gördükleri piramitlerin üstüne hep kiliseler inşa etmişler. Bu gördüğünüz bölgede de 6 tane kilise var. 6 kiliseyi 6 piramidin üstüne inşa etmişler. Bunu yapmalarının sebebi ise buradaki yerli kabilelerin dinini bitirip üstlerine Hristiyan mabetleri yaparak onları da Hristiyanlığa çevirmekmiş. Gerçekten bu çok acımasızca bir şey. Yani başkasının mabedinin üstüne mabet yapmak gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Hani birisinin mabedini alıp kendi mabedinize çevirmeniz ayrı bir şey ama onu yıkıp onun üstüne kendi mabedinizi inşa etmek tamamen bir saygısızlık yani bence. İspanyollar bu konuda gerçekten çok acımasız. Hiç burayı işgal ederken buranın insanların kültürlerine hiç saygı duymamışlar. Zaten öldürmüşler, kitaplarını yakmışlar, bir de mabetlerini mahvetmişler. İlk girişte bir resim görmüştük. O resim Hazreti Meryem resmiydi ve onun temsili de burada bakın. Üstünde Hazreti Meryem'in yüzünün olduğu bir heykel var. O bez orijinal bez. Orada adam yüzünü siliyor ve yüzünü sildiği bezden Hazreti Meryem'in yüzünün resmi çıkıyor. O yüzden zaten buraya bir kilise yapılıyor ve o yüzden burası çok kutsal. Çünkü insanlar adamın yüzünü sildiği bezden nasıl oluyor da Hazreti Meryem'in simasının resmi çıkıyor diye şaşkınlıkla sonradan buraya bu kiliseyi yapıyorlar ve buraya çok büyük bir kutsiyet atfediyorlar. Burada heykeli gördüğünüz sakallı adam Lübnanlı bir aziz.
Ve insanlar buraya böyle kurdeleler bağlayarak dileklerini bu kurdelelere yazıyorlar. Abi piramitlerin üstüne neden kilise yapıyorsunuz ya? Kiliseyi de piramidin karşısına yap yani, ne gerek var? Yer mi yok? Şuradaki duvar bayağı yamuk duruyor, görüyor musunuz? Zaten Meksika çöken bir şehir olduğu için Meksiko City. Burada yürüdüğünüz yerlerde de hep böyle bozukluklar görebilirsiniz. Hep böyle aşağıya doğru bir çöküş var. Meksiko City aslında Amsterdam gibi bir şehirmiş ilk başlarda. Yani kanallar varmış, su kanalları, göller. Buralar çok sulu, her tarafta böyle kanallar, sular akıyormuş. Ama ondan sonra İspanyollar şöyle düşünmüşler: biz bu kanalları kurutalım, bu suların akış yönünü değiştirelim ve burayı kupkuru bir dümdüz bir zemin halinde yapıp üzerine de modern şehri inşa edelim demişler. Ama bugün bu yaptıklarının çok yanlış bir şey olduğu ortaya çıktı. Çünkü Meksika şehri tabanı çok kuvvetsiz olduğu için, altı da çok sulak olduğu için sürekli aşağıya doğru çöküyor. O yüzden Meksika City'de yürürken kaldırımlarda çok büyük bozukluklar görürsünüz. Yamuk yumuktur. Bakın şuradaki yamukluğu fark ediyorsunuz değil mi? Hafiften böyle bina çöküyor. İşte size anlattığım gibi altı çok sulak olduğu için onun üzerine inşa edilen bir şehir, onun üzerine yapılan eserler hepsi böyle hafiften artık tehlikeli durumlara gelmişler. Yani bir deprem olsa neredeyse bunların çoğu çökecek. Gördüğünüz gibi her yer yamuk yumuk. Zemin hiç eşit değil. Her yerde böyle bir hafiften kayma, çökme var. Gördüğünüz gibi yerlerde. Ve 6 tane kiliseyi böyle yan yana yapmışlar. Yani bu ihtiyaçtan değil, sanki piramitler komple yok olsun diye yapılmış bir inat gibi. Buraya işte böyle Hristiyanlığı yaymak için sömürgeciler bayağı uğraşmış ve başarmış da. Bu alandaki en eski kilise burasıymış. 1500'lü yılların başında burası yapılıyor. Daha sonra 1500'lü yılların ortalarında diğer kiliseler yapılıyor. Dilek dilemek için bir sürü para atmışlar aşağıya. Kağıt paralar da var. Burası Juan Diego'nun türbesiymiş. Bakire Carmen. Bakın insanlar hep dileklerini buraya yazmışlar, kurdelelerin üstüne. Burada da çıkışta insanları kutsuyorlar. Rahip insanların üzerine kutsal suyu, o gördüğünüz çubuğu suya batırıp üstlerine böyle fırlatıyor. Toplu kutsama bu. Tek tek kutsayamıyor çünkü çok insan var. O yüzden bak, ucunda gül olan bir çubuk var. Onu alıp insanlara fırlatıyor. Bol bol kutsal su. Yerler sırılsıklam. Bizimkiler de girdiler sıraya. Onlar da kutsanacak. Hadi ben de gideyim ya. Kutsal
Kutlama bitti mi? Ha, yine devam ediyor. Esto ve. Escapularios, cirios, veladoras, imágenes de Santa María de Guadalupe, imágenes de todos los santos, cruces, crucifijos. Bendice, Señor, esta agua y estos hijos tuyos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y nos proteja. Amén. Levanten sus manos, cuidado con los ojos, levanten sus imágenes. Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los acompañe y los proteja. Kutsandım arkadaşlar. Cuídense mucho. Elim yüzüm su oldu. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe. No se les olvide dejar una vida para los sacerdotes. Que Dios los bendiga. Vayan juntos, que Dios los bendiga. Evet, böylece kutsanmış da olduk. Millet sancak altıma işedi. Burası kilisenin girişi. Ana giriş kapısının önünde böyle fotoğraf çekilmek için işte atları koymuşlar. Arkaya da Hazreti İsa, Hazreti Meryem figürleri. Evet, turumuz bitti. Şimdi hostele dönüyorum ben. Oha, köpeğe bak hocam. Karşısı Bellas Artes. Daha önce Pablo ile gezip size gösterdiğim yer burası. Dayı ne yaptın ya? Bugün pazar olduğu için sokaklar böyle tıklım tıklım. Meksika çok kalabalık şehir. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi burası. Mexico City.